Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu anda Amsterdam'da Schiphol Havalimanı'nın hemen yanında Corendon Otel'in bahçesinde bir 747'nin kokpitindeyim. Sizlere bu Boeing 747'yi inceleyip göstereceğim. Daha önce bir yolcu versiyonu 747'yi ben incelememiştim, hiç girmemiştim. Kısmet bugüneymiş ve de şu anda kokpitinden size bu videoyu açmak istedim. Burada da her şey olduğu gibi duruyor. Yani gaz kolları, lövyeler, işte diğer switchler, her şeyi korumuşlar. Sadece benim gözüme çarpan önümüzdeki bu PFD, bu ekranlar şu anda yok. Büyük ihtimalle başka bir uçağa lazım oldu. Onları da orada kullandılar. Videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. Eğer kanala abone değilseniz, bu ve buna benzer videoları izlemeyi seviyorsanız kanala abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Daha bakacak çok yer var. Önce size kokpiti göstereyim. Daha sonrasında da yüzlerce koltuk var, ekonomi var, business var. Hemen sizin arkanızda şu anda pilotların dinlendiği alan var. Hepsini göstereceğim. Kokpitten bir başlayalım. Boeing 737'lerin kokpitini daha önce çok çektik biliyorsunuz ve de çok küçük olduğunu hepimiz biliyoruz. 747 Boeing'in en büyük uçağı ve de dünyadaki en büyük uçaklardan bir tanesi. Tabii ki hal böyle olunca kokpiti de büyük. Pilotların arka tarafında, burası kokpitin kapısı. Onun hemen yanında başka bir alan var. Pilotların dinlenme alanı. Gelin bir oraya bakalım. Burada üst üste 2 tane yatak görüyorum ben. Bu birazcık şuraya doğru daralıyor. Tabii ki uçağın üst katının bombesinden dolayı. Bir tane de altta bir yatağımız var. O daha geniş. Hemen bu yatakların arka tarafında da böyle bir alan var. Burası da oturarak dinlenme alanı zannediyorum. Pilotlar uçuşta. Çünkü sadece uçan pilotlar olmayabiliyor. Bazen de pas uçan pilotlar oluyor veyahut da kokpit ekibi kalabalık olabiliyor. O zaman gelip burada da dinlenebiliyorlar. Buradan da ön tarafı şöyle kapı açık olursa gayet güzel görebiliyorsunuz. Yine burada da 3 tane camı var, penceresi. Dışarısı izlenebiliyor. Hemen şöyle turumuza devam edelim. Burada çok fazla vakit kaybetmeyelim. Eğer pilotların dinlenme alanını daha önce görmediyseniz size böylece göstermiş oldum. Şimdi kokpitte başka merak ettiğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Boeing 747'nin bildiğiniz gibi 4 tane motoru var. Ve de 4 tane motorun da gaz kolları burada. Tüm motorlar reverse özelliğine sahip gördüğüm kadarıyla. Ve de reverse'lerde şu kol vasıtasıyla uçak iniş yaptıktan sonra açılıyor. Burada speed brake var. Speed brake bu şekilde açılıp kapanıyor. Flap lever burada. Boeing 747'lerde 30'a kadarmış flap bakın. Şöyle bir flap toplayalım bakalım. Flaplarımızı kapattık. Şöylece overhead'e doğru baktığımız zaman baş üstünde de yine sigortalar vesaire var. Şu anda kokpitteyiz. Kokpit çok yüksek. Normalden, yani normal uçaklardan çok daha yüksek. Bu nedenle burada tabii ki mesela herhangi bir acil durumda pilotlar nasıl burayı terk edecek? Hemen bu üstünde bulunan, nerede? Şurada. Şu hemen baş üstünde bulunan kapak açılarak şuradaki bu emergency descent device'lar var. Bunları alıp bunlardan da burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yani bunlar ip gibi düşünelim. Orada da basacakları yerler var. Oradan böyle sarkarak aşağıya doğru tahliye ediyorlar. Burada da kokpitte mesela yedek ampuller var. Bak bunu da göstereyim size. Burada herhangi bir yerde ampule ihtiyaç duyduğu zaman, yani bu ampuller şöyle. Mesela şuradaki pilotların kullandığı switchlerin, işte pilotları uyaran bu işarların arkasında ampuller var. Onlar burada yedekleriyle değiştiriyorlar patladığı zaman. Mesela kokpitin kapısı çaldığı zaman kimin geldiğini şu anda ekrandaki görmüş olduğunuz monitörden pilotlar izliyormuş. Cockpit entry video diyor. Pilotlar bakarak kapıyı açıp açmayacaklarına karar veriyorlarmış. Hem first officer tarafında var hem de kaptan tarafında var. Şu ekranda görmüş olduğunuz tiller uçağın burun tekerini tıpkı arabaların direksiyonunda olduğu gibi sağa ve sola çevirerek uçağın yerde hareket etmesini sağlıyor. Hem kaptan tarafında var hem de first officer tarafında var. Ve de daha sonrasında tabii ki Boeing'in bu güzel lövyesinin olmazsa olmazı trim yönetme switch'i. Evet, kokpitteki durum böyle. Şimdi biz uçağa turumuza devam edelim. Şöyle bir 747'nin üst katındayız şu anda, tamam mı? 747'nin üst katında bu mesela 1989 yılında üretilmiş bir 747 ve de yakın tarihe kadar uçtu. Sonrasında emekli oldu ve bu otelin bahçesindeki yerini aldı. 747'nin üst katının business class koltuklarını görüyorsunuz şu anda. Yani buradaki business class koltuklar bence oldukça sakin ve de oldukça güzel. Çünkü bunun hemen altında, yani burunda başka business
koltuklar da var ama mesela burası çok güzelmiş. Yani ben bu uçakta yolculuk yapsaydım mesela burada uçmak isterdim gerçekten. Çünkü çok özel hissettiriyordur büyük ihtimalle. Burada da acil çıkış kapısı veya yolcu tahliyesinde kullanılıyor mu bilmiyorum. 2 tane kapı var. Hem bu tarafta hem bu tarafta ama bunlar sadece acil durum için kullanılıyor olabilir. Emin değilim, bilmiyorum. 747'ye binmiş olanlar varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Buradaki business class koltukların ekranına da şöyle yazılar yazmışlar. Mesela ne diyor? Bu uçak 12.900 kilometre bir uçuşta uçabiliyor diyor. Yani Ibiza'daki otelimize gidiyor. Tabi biraz da reklamını yapmış Corendon burada. Maximum number of passengers per flight 408. 408 yolcu taşıyabiliyormuş. 1989 yılında üretildiğini söylemiştim size. Ve de havada 15 yıl mesela non-stop uçmuş. 134.279 saat. Bakımsız uçak yoktur. Yaşlı uçak yoktur. Pardon. Bakımsız uçak vardır. Evet, buradaki bu kabinde mesela siz olsaydınız nerede oturmak isterdiniz bilmiyorum ama şu koltuk çok rahat duruyor. Rahat gözüküyor. Hatta pencere tarafındakini tercih ederdim onun. Şöyle üst kattan aşağıya peki nereden ineceğiz? Burada bir merdiven var. Hemen şu göstereyim size. Şu merdivenle alt kata gidiliyor. Tek bir merdiven var. Burada başka bir kabin memuru koltuğu var. Şimdi kokpit de burada olduğu için ve business de burada olduğu için mesela bu uçakta ekonomi yolcusu olsaydık bizim üst kata geçmemize büyük ihtimalle izin vermeyeceklerdi. Yani bu uçaktaki ekonomi yolcuları mesela hiç üst katı görmemiş olabilirler. Tam net emin değilim. Şimdi alt kata indik bu merdiven vasıtasıyla. İşte bu bir gerçek bir yolcu kapısı. Şundan dolayı diyorum. Şimdi bu kapının hemen yanında ekonomi sınıfının tabii ki girişi buradan başlıyor. Ve de üst katın buradan erişimi var. Ve de bu tarafa da yine biraz bir ekonomi, belki burası hatta ayrı bir sınıf bile olabilir. Emin değilim. Hemen onun önünde de uçağın en ön burun kısmındaki business class var. Ne tarafa gidelim bilmiyorum. Şimdi bu tarafta ekonomi devam ediyor. Bu tarafta merdivenden indik. Şöyle bir üç tarafa bakıp ön tarafa doğru gidelim. Burada devasa bir gali var. Yani normal gördüğünüz o uçak, küçük uçak mutfaklarını unutun arkadaşlar. Burada gerçekten devasa bir mutfak alanı var. Burada büyük ihtimalle hani bütün böyle ekonomi sınıfının yemeği hazırlanıyor olabilir. Hatta şöyle size şöyle göstereyim. Bakın burada böyle bir cihazlar var. Bunun tabii ne amaçla kullanıldığını tam şu anda bilemiyorum. Belki kabin memurları varsa aranızda onlar bilecektir. Mesela bakın her yerde bir önlem var. Kalkışta inişte buralar kapanıyor. Şöyle ön tarafa doğru yürüdüm. Burada bakın yine başka fırın büyük ihtimalle bunlar. Kabin memurları varsa aranızda yardımcı olursanız sevinirim. Ben kokpiti vesaire anlatıyoruz ama tabii ki buralar mesela başka bir iş. Bu tezgahın diğer başında olan düzeneğin aynısından burada da var. Handle must be using down. Tamam. Böyle yapıyor ve yukarıdan bunu ısıtacak bir şey var. Yani bunun içine ne koyuyorsa o zaman kabin memurları burada onu ısıtıyorlar. Hemen şurada bir alan var. Burası neymiş bakalım. Burası alan değil, bayağı koridormuş. Business'a geçtik. Gördüğünüz gibi business class arkadaşlar. Evet, üst kattaki business class'a benzeyen koltuklar burada da bizi karşılıyor. Uçağın en önündeki business class koltuk burada. Bakın bu mesela kaptan köşkü gibi. Çünkü buradaki pencereden büyük ihtimalle siz mesela uçak taksi yaparken özellikle yerde gezerken baktığınız zaman direkt burun tekerinden de önde oluyorsunuz. Yani uçak dönmeden hani uçakla beraber böyle dönüyor gibi hissediyor olabilirsiniz kendinizi burada. Burada şöyle bir koltuk var. Tabii ki yurt dışında, Avrupa'da ve Amerika'da çok kullanılan business class modeli bu ama mesela bu koltukta oturmak ben asla istemezdim. Burada böyle sanki ceza yemiş de ayrılmışlar seni gibi. Mesela business class uçmak ama nereye oturmak isterdin diyecek olursanız en öndeki business'a oturmak isterdim. Nereye oturmak istemezdin diye sorsaydınız da burayı gösterirdim. Burada en kebap şu önde oturan arkadaşlar. Eğer 747'de business uçacaksanız uçağın en önündeki koltuk bak çok güzel. Burada da ikilisi varmış bunun. Şöyle business class'ın arkasında tuvaletler var. Tuvaletler kilitliymiş. Şimdi açmaya uğraşmayacağım ama dışarıdan açılabiliyor biliyorsunuz ki uçak tuvaletleri, öyle içeri girip kendinizi saatlerce kapayamazsınız. Burada küllükler var görüyorsunuz. Şimdi bunlar yanlışlıkla sigara yakan yolcuların sigarasını söndürmesi için olabilir. Ama bir taraftan da şunu düşünüyorum. Şimdi çok eskiden
uçaklarda sigara içilebiliyordu. Hatta sigara içilen kısım vardı, sigara içilmeyen kısım vardı. Şimdi 89 yılında üretilmiş bu uçak. O zaman mesela sigara içiliyor muydu, içilmiyor muydu? Tam emin değilim. Bu arada küçük detaylar ama hayat kurtarır biliyorsunuz. Mesela kabin memurlarının yolcunun yanına servise çıkmadan önce belki üstünü burada işte kıyafetini düzelt bölümü. Ve de bu galeyin arkasında da ekonomi başlıyor. Ekonomi alabildiğine koltuk dolu ama en rahatı neresidir diyecek olursanız bence sürekli söylüyorum. Acil çıkışların yanı arkadaşlar. En öndekinin keyfine bakar mısınız? Penceresi var. Yanında kapı var. Böyle 3 metre bacak uzatma alanı var. Tabii ki şu bacak uzatma alanı cam kenarındaki için değil, bak o kapının şu slide önünü kapatıyormuş. Bu baştaki için rahat diyebiliriz. Çünkü bu başta oturan hem bacağını uzatır hem de kafayı uzatıp diğer camdan bakabilir. Bir deneyelim. Şimdi diyelim ki ben burada oturuyorum. Koltuğa oturdum. Bacağımı şöyle uzatamam buraya. Buna çarpıyor. Ama burada oturursam eğer burası güzelmiş, rahatmış. Evet, arkaya doğru devam edelim. Burada da büyük ihtimalle tüm uçağın sorumlusu, artık amir kimse, onun çalışma alanı var arkadaşlar. Şöyle bir özel koltuk ve de önünde çalışma masası, kendi perdesi var. Burayı kapatabiliyor çalışırken büyük ihtimalle. Burada da böyle bilgisayar gibi eski AMD'lere benziyor. Şöyle bir şey var ama yine burada Master Switch Entertainment, In-Flight Entertainment Service. Bu koltuktaki ekranların Master Switch'i. Yani şu ekranlardan bahsediyorum. Şunların Master Switch'i şuradaymış. Hepsini bir anda kapatıp açabiliyor. Evet, böyle bir çalışma alanı. Daha önce görmediyseniz ben de göstermiş olayım. Arkaya doğru gidiyoruz. Yine burada bir galley alanı. Devam ediyoruz. Kaç koltuk var sayamadım ama tüm uçakta 408 koltuk varmış. İşte bunun 50 tanesi falan business olsa geri kalanı ekonomi arkadaşlar. Şöyle ekonomi sınıfının tuvaletleri de burada 2 sıra halinde karşılıklı. Hem sol tarafta 2 tane tuvalet var hem sağ tarafta 2 tane tuvalet var. Yani şu ortadaki şu modüller tuvalet. Bu arada bundan birkaç yerde gördüm. İçme suyu olabilir bu. Ben daha önce karşılaşmamıştım ama gelip buradan içmek için su alıyor olabilir yolcu. Arkaya doğru devam ediyoruz. Ekonomi gerçekten bitmiyor. Burada bir yolcu çantasını unutmuş. Görmüş olduğunuz gibi. Şaka yapıyorum, benim çantam. Burada da geniş bir başka bir ara galley alanı var. Hemen burada yine başka bir kapı var. 747'de kaç tane kapı var o zaman? Dışarıdan saymak lazım. Şu anda bir daha her yeri gezmek lazım. Ama aklında olan varsa yorumlara yazsın. Şimdi her kapının da tabii ki önünde o kapıdan sorumlu kabin memurlarının oturacağı alanlar var. Kalkışta, inişte vesaire kabin memurları buraya oturarak, bakın çok güzel bir şekilde açıldı bu. Hem kabin memurları buraya oturarak yolcuyu kontrol ediyorlar. Yolcuya yüzleri dönük çünkü bakın şöyle şu açıda oturuyorlar. İşte inişte kalkışta ayağa kalkan var mı, başüstü dolabıyla uğraşan var mı vesaire. Bu arada koltuk kapandı geri. Hem de kapıdan sorumlular dediğim gibi. Uçağın en arkasına kadar geldik bu arada. Bence ekonominin en talihsizi en arkada oturan şuradaki arkadaş, şu sıra. Çünkü burada bir galley alanı yok. Şöyle arada bir geçiş var ama galley alanı olmadığı için yemek en son buraya gelir. İşte uçağın en arkası en çok sallanır. İşte 747 bir de kocaman uçak. Hani türbülansını falan ben bunu düşünemiyorum. En arkası, en alt. Yani burada birazcık kas sisteminin en altındaki adam gibi olmuş oluyor. Hemen yanında kapı var ama en azından. Ha bir de penceresi yok. Yani burada mesela nerede oturmak istemezdim bu uçakta diye soracak olursanız şurada, şu sırada oturmak istemezdim arkadaşlar. Evet, Boeing 747 incelemesinin sonuna geldik. Size kokpitini gösterdim, ekonomi sınıfını gösterdim, business sınıfını gösterdim ve de kabin memurlarının o zamanlar kullandığı mutfak alanlarını, galley gösterdim size. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Benim için bir 747 yolcu versiyonu incelemek bir ilk oldu. Daha önce Silkway'in bir kargo versiyonunu incelemiştik, 747. O hatta orijinal kargo uçağıydı. Böyle burnu öne doğru, yukarı doğru açılıyordu. Ama bu uçağı da incelemek oldukça güzel. Kim bilir burada bu koltuklarda oturarak ne seyahatler, işte insanlar ne anılar biriktirmiştir. Belki binlerce kişi taşıdı, on binlerce kişi taşıdı tabii ki. Ama birçoğu aramızda değildir şu anda. Yani eğer bu uçakta mesela yolculuk eden birisi varsa videonun altına yorum olarak bunu yapabilirse çok mutlu olurum. Bu uçakla alakalı çok fazla teknik detaya girip sizi boğmak istemedim. Detaylarını merak edenler için ben aşağıya linkler bırakacağım.
Oradan bu uçağın geçmişte nerelerde uçtuğunu vesaire öğrenebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz dediğim gibi yorum yapmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız yorum yaparak, eğer yorum yapmazsanız da en azından like tuşuna basarak kendinize çok iyi bakın ve havacılıkla kalın.